Selam. Merhaba. Valla mikrofonları elde tutuyoruz. Birazcık patlıyor. İnşallah Evet, patlamaz. mikrofonu elde tutunca daha doğru. Ya öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü telefonda ilk konuştuk. İlk sohbetimizi yaptık. Buraya davet ettim. Çok mutluyum. Çünkü kanalda gerçekten... Evet, belki kötü şeyler söyleseydim davet etmezdim. dürüst olmak gerekirse. Yani ben ilk böyle analiz istekleri gelmeye başladığı zaman senin sesinin ne kadar farklı olduğunu çok iyi biliyordum ama pek çok kanala abone olan, kanalda izleyen bundan haberdar değildi. Sadece yarım yamalak duydukları, sağdan soldan bildikleri de vardılar. Ben o zaman bildiklerimi söyledim. Çünkü konservatuvarda sen okurken birkaç arkadaşım seni şeyde dinlemiş. Sen çalışırken seni dışarıdan demişler. Abi ne ses var onda falan diye bana hep anlatıyorlar. Seslere baksan, profon, tize baksan şey falan. Benim hep aklım onlarda kaldı çünkü çok sevdiğim arkadaşlarım, güvendiğim. Aslında şu an böyle çocukların sorularını getirdim, her şeyi getirdim ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Nasıl yapabiliriz? Yani nasıl gidelim, ne yapalım, ne sorayım sana, ne istersin? Ya öncelikle ses meselesi konusunu aslında uzun zamandan beri ben röportajda vermiyorum herhangi. Bunu da bir röportaj olarak algılamıyorum zaten. Son derece dostane bir sohbet olarak. Biz aslında bunların çoğunu seninle sık sık konuşuyoruz ama insanları biraz daha bilgilendirmek amacıyla tekrar edelim bence. Bu ses meselesi konusunda öncelikle sesin her şey olduğunu düşünen insanlara öncelikle sesin her şey olmadığını anlatmak gerekiyor. Çünkü ben ses analizlerinin yorumlarını okuduğumda gördüğüm kadarıyla yani sesle kafayı bozmuş insanlar var. Şu notaya çıkamadım, şu notaya inemedim. İşte sesim bugün çok çatallı, sesim bugün bilmem ne, sesimi nasıl koruyabilirim, sesimi nasıl koruyamam, sesimi nasıl geliştirebilirim gibi birçok sorular görüyorum. Aslında bu beni biraz üzüyor çünkü sesin dışındaki asıl bir insanın müzikle ilişkisini daha perçinlemesi gereken, daha derinleştirmesi gereken birçok şeyi atlıyorlar. Bu kadar çok sorulara takılınca. Ses aslında sadece bir iletişim aracı. Neyle iletişim aracı? Duygularla, kalple, hislerle vesaire. Tabii ki ses olmazsa ya da doğru olarak insanlara o iletişim aracını kullandırtmazsak ya da kullanmazlarsa tabii ki hisler de çok doğru ulaşamayabilir ama asıl temelinde bu sesin arkasındaki yoğunluk var. Her ne olursa olsun eğer hep şunu savunmuşumdur. Dünyanın en güzel sesine de sahip olsanız, en geniş oktavlı sesine de sahip olsanız önemli olan o sesle ne söylediğinizdir ve insanları ne hissettirebildiğinizdir. Bir oktavlık bir sesle öyle şeyler söylersiniz ki, öyle cümleler söylersiniz ki ya da şarkı bile söylemezsiniz. Sadece konuşursunuz. Ama o kullandığınız ses enstrümanı size etrafınızdaki insanlara doğru şeyler söylüyorsa ya da hissettirebiliyorsa bence zaten en değerli noktaya gelmişsinizdir. Türkiye'deki şöyle diyeyim, ses konusunda spekülasyonlara sahip olan bir insan olarak böyle konuşmam biraz değişik görünebilir. Ama ben gerçekten ben bu kadar geniş bir sese sahip ya da bir sürü ses rengine sahip bir insan olarak dahi en kurtulmak istediğim şey her zaman bu ses cambazlığını üstüme yapışmasıydı. Çünkü ilk 2005 yılında 2005 yılında ilk benim albümüm yayınlandığında o kadar yıllar geçmişti. şu anda hesaplıyorum. 2005-2017 neredeyse. Evet, şu anda hesaplıyorum. İlk insanlar beni dinlemeye başladıklarında, ilk albüm çıktığında benim üzerime yapışan böyle korkunç bir ses cambazı, 7 oktav, işte inanılmaz, dünyada bilmem ne sayılı seslerden bir tanesi vesaire. Böyle bir şey vardı, tanım vardı ve bu tanımdan kendimi sıyırmak gerçekten çok zor oldu. Çünkü bu üzerimde inanılmaz bir baskı yaratıyordu. Sesiniz ne kadar geniş olursa olsun, renkleri ne kadar güçlü, ne kadar farklı olursa olsun, gerçekten benim için her zaman önemli olan şey ne söylendiğidir. O sesle insanlara verdiğiniz mesajdır. Temelinde aslında daha da temelinde iyi bir insan olmaktır yani. İyi bir şarkıcı olmak derken iyi şarkı söyleyen insanı kastetmiyorum.
iyi bir şarkıcı, iyi bir müzisyen olmak. Temelinde iyi bir insan olarak iyi bir şarkıcı ve iyi bir müzik olmak. Ama o kadar temele inmeyelim. Biz ses meselesinde kalalım. Bu baskıdan kendimi edebiyatla kurtardım. Daha fazla şarkı yazdım, daha fazla şarkı sözü yazdım, daha fazla müzik yaptım. Çok farklı şeyler denedim, çok farklı müzikler denedim. Çok farklı yerlerden bakmaya çalıştım. Biraz insanların gittiği yolların dışında başka yollar yaratmaya çalıştım. Ve bu beni o ses cambazlığı tanımından kurtardı. Kurtardığına inanıyorum çünkü bu 10 albümün sonunda ve 10 yılın sonunda, hatta 11. yıl oldu. 11. yılın sonunda artık bu ses meselesi bana çok sorulmamaya başladı. Daha fazla şarkı sözleri konuşuluyor. Ya da internette, sosyal medyada gördüğüm görsellerde hep şarkı sözlerim yer alır ve bunu başarabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Bu zor bir süreçti. Bu ses meselesinde ise geleceğimi karanlık görüyordum. Bir opera eğitimi bir dönem oldu mu? Aslında olmadı. Sadece Fazıl Say'la beraber bir özel öğrenci olarak Bilkent Üniversitesi'nde bir sene neredeyse tam olarak okula gittiğim, bir sene ise birkaç kez gittiğim toplamda 2 senelik bir eğitim süreci gördüm. Ama bu eğitim süreci... Şan eğitimleri gibi bir şey. Hayır, aslında yani şan hocam da vardı benim. Sevgili Oylun Erday'ı çok da severim ama biz onunla başka bir şey öğrendik yani aslında. Birbirimize başka şeyler öğrettik. Onun bana öğrettiği ses teknikleri değildi aslında. Ben konservatuarda aslında konservatuarın nasıl bir yer olduğunu öğrendim. Konservatuvara ait olmadığımı, olamayacağımı öğrendim. Bu benim için çok önemli bir deneyimdi. Yani eğitimin önemli ama asıl doğru eğitimin çok önemli olduğunu anladım orada ben. Yani yanlış eğitim verdiklerini düşündüğümü söylemiyorum. Fakat sadece ben bir müzisyenin zaten müzisyen olarak doğduğunu düşünüyorum. Yani hepimizin dünyaya gelme amaçları var ve bence kesinlikle bir şekilde yani içimizde bir kodla geliyoruz. Fazıl Say'la tanışmadan önce de besteledim. Evet, yani tabii okul ki. döneminde Tabii yok şey hayır. Ben sanırım 14 yaşımdan beri şarkı yazıyorum. Yani ilk kaydım 14 yaşında bir kaydım var. Yani ilk şarkımın kaydı var, 14 yaşında yaptım. Ve hep işin prodüksiyon kısmında yer almayı çok sevdim. Evet, o zamanlar. Evet. Kendi kayıtlarını yapıp. Evet, kendi kayıtlarımı yapıp, albüm kapaklarımı tasarlayıp, yani o zamandan kalma bir albüm şey vardı, bir kaset vardır yani. Albüm kapaklarını çizdiğim, işte içinde prodüktör Bay Cem Adrian yazdığım bir kaset vardı. Sanırım her zaman hayalim buydu zaten. Yani müziğin biraz daha o kısmında olmak, üretmek. İnsanlara dinlediklerinin dışında başka şeylerin de var olduğunu sunabilmek. Hep bu konuda bir şeyler yapmak istedim hayatım boyunca. Ses bana bahşedilen bir armağandı. Tabii ki bunu isteyerek, seçerek kabul etmedim. Ama var olan bir şey tabii ki çok ilgi çekici. Yani bunu kabul etmek yani çok ilgi çekici. İnsanların ilk bir şarkıcıda ne olursa olsun dikkat ettikleri şey sestir. İlk kulağınıza çarpan sestir. Bu kadar farklı ve çok renkli bir şey duyduklarında tabii ki şaşırmamaları mümkün değil. Ama benim keşfettiğim çok değerli bir şey, insanları sesle ne kadar şaşırtabileceğiniz. Yani bir kere şaşırttınız, siz sahnede izlediler, çok şaşırdılar. İkinci kez izlediler, yine çok şaşırdılar. Belki başka renklerini sundunuz. Fakat üçüncü kez artık... Bahsettiğin şey senin aralığındaki sesler için. Benim aralığımdaki sesler için. Çünkü bayağı hani evet. Geniş oktavlar için gerekli. Daha sonra üçüncüde artık zaten bunlar Cem'in numaraları derler. Dördüncüde zaten bunu yapmıştı derler. Beşincide artık derler ki hep de aynı şey yapıyor. Ve bu bende bir baskıya yol açardı. Çok büyük bir baskıya yol açardı. Daha fazla bir şey. Ben ilk konserlerimi hatırlıyorum. Sesim heyecandan kısılırdı. Ve ilk konser kayıtlarımı dinlediğimde kendime inanamıyorum. Çünkü sahnede ses performansını göstermeye çalışan ve çırpınan biri var. Evet. Her şarkıda işte 3. oktavın mi'sine fırlamış, işte birdenbire 3 oktav aşağı inmiş ve sürekli çırpınan bir tip var sahnede. Göstermeye çalışıyor. Çünkü böyle bir baskı var. Benden beklenenin bu olduğunu düşünüyordum. Neyse ki bunu erken kırdım, yoksa kendimi daha fazla harap etmedim. Aslında ben ilk yıl kırdım. 2005'te albüm çıktı ve o bir yıl benim için çok yorucuydu. Her konserden önce, bir hafta önce sesim kısılır. Bepanten iğneleri, işte çeşitli kimyasallarla sesimi düzeltmeye, heyecanımı gidermeye çalışırdım. Yani heyecanımı giderecek ilaçlar almaya çalışırdım, sakinleştiriciler. Çünkü o zamanlar
Şimdi birçok dinleyicimiz, çok genç dinleyicimiz bilmezler ama gerçekten bu çok sansasyonel bir şeydi. Yani Fazıl Say'ın büyük bir ses keşfi var. Ve işte dünyada tek, inanılmaz sesler çıkarıyor ve konseri var. Şimdi ben oraya çok büyük beklentiler. Ben oraya ne olarak gitmeliyim ki herkesi çok heyecanlandırır. Bu çok güzel. Çok stresliydi. Bir hafta önceden düşünmeye başladım. Yani ne yapacağım? Sonra bir gün tabii o kırıldı bende. Çünkü artık baş edilmez bir noktaya geldi ve dedim ki ben aslında şarkı sözü yazıyorum, müzik yapıyorum. Yani asla bir ses cambazı değilim. Bundan da aslında hiç hoşlanmıyorum ve çok yoruluyorum. Bunun için ne yapabilirim? Sadece müzik yapmalıyım. Beni böyle kabul eden böyle kabul edecek. Ve benim işte ikinci albümüm olarak görünüyor ama aslında benim ilk albümüm olan Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti diye bir albüm yaptım. Ankara'da. Böyle bütün diğer plak şirketleri ya da o zamanlar bağlı olduğum plak şirketlerinden ayrılıp daha böyle underground müzik yapan bir plak şirketi, MK2 Yapımcı isimli bir plak şirketi vardı, hala var. Onlarla beraber çalışıp death metal ve rap müzik basıyorlardı. Ve ben ikinci albümü oradan çıkarttım. Dedim ki kendi müziğim, bunu ben yapıyorum, ben buyum, bundan yani ben böyle var olmak istiyorum. Ve bu var olma süreci tabii ki Türkiye'de çok zor, çok sancılı, bayağı savaşlı geçti. İlk 6 yılımız, özellikle ilk 5 albüm çok zordu. 5 albümden bahsediyorsun. Evet, ilk 5 albüm çok zordu. Her sene bir albüm yapıyordum. Prodüksiyon yeteneğimden dolayı bunlar maliyeti çok sıfır albümlerdi. Tavsiye eder misin böyle bir şeyi? Efendim? Tavsiye eder misin böyle bir şeyi? Yani şarkıcılar çünkü artık eskisinden çok daha farklılar. Evde kendi küçük stüdyoları var, belli şeyleri yapıyorlar. Yani ben hep öyle çalıştım. Evet. Hep öyle çalıştım. Yani stüdyolarda da çalıştım ama genelde benim her şey evde bitti. Ya şunun için soruyorum. Bana çok öğrenci geliyor. Hep ben eğitim kısmından alıyorum ya. Evet. Şöyle bir şeyler oluyor. Bir noktada ya diyorlar ki ben bir popstar olmalıyım ama bir yandan da besteleri var. Çok da naif şarkılar. Ya diyorum ki bunları ne güzel piyanoyla söylesen. Ya o arada böyle bir kıskaca tutuluyorlar. Yani ya bu aslında şöyle bir şey. Bu hayattaki seçimlerinizle ilgili bir şey. Bana da bu konuda birçok genç müzisyen danıştığı zaman, ben de gencim ama daha genç müzisyenler danıştığı zaman şunu söylüyorum. Her şey bir seçenek. Yani sen ne yapmak istiyorsun? Bir popstar olup hayatını bir popstar gibi yaşamak istiyorsun? Bir müzisyen mi olmak istiyorsun? Tanınan bir müzisyen mi olmak istiyorsun? Yoksa ben sadece bestelerimi yapıyorum, bundan çok hoşlanıyorum mu diyorsun? O zaman evde otur, kendini çal, söyle. Tabii. Kaydet, YouTube'a koy. Artık çok fazla kanal var. İnsanların sesini ulaştırabileceğin. Ama ben ünlü olmak istiyorum da diyebilirsin. Yani bu tamamen insanın kendi hayatındaki seçtiği yolla ilgili. İnsan her şey olabilir. Yani bir müzisyen her şey olabilir. Yani şu gün çok büyük bir popstar da olabilirdim. Şu gün burada da olmayacak. Sadece evimde kendi kendime müziğimi yapıp arkadaşlarıma, dostlarıma şarkı söyleyen biri de olabilirdim. Bütün yollarınızı aslında kendiniz çiziyorsunuz. Bu bir seçenek ama bedelleri farklı. Tabii ki bedelleri var. Yani bir popstar olmanın tabii ki bedelleri var. Özgürlüğünüz, bundan feragat etmek, anlaşmaları imzalayıp insanların kulu kölesi olmak gibi mesela. Ama bağımsız bir müzisyen olarak daha az para kazanabilirsiniz. Daha bağımsız bir müzisyen olarak para kazanmayabilirsiniz. Ben istediğim yerde çalmayabilirim diyebilirsiniz. Bu tamamen insanların hayatta seçtiği ve ne olmak istedikleriyle alakalı yollar. Kesinlikle. Yani yoksa gerçekten şarkı söyleyip müzik yapabilen bir insan istediği her yolu seçebilir. Bedellerini ödemeye razıysa. Hiçbir yol kolay değil yani. Bunu baştan anlamaları gerek. Ve ben müziğin bir hobi olarak yapılacağını düşünmüyorum. Şöyle, işte aynı zamanda şurada çalışıyorum, aynı zamanda şunu yapıyorum ama ben müzik de yapmak istiyorum diye bir dünya yok. Yani müzik öyle garip bir aşık ki, sevgili ki bence. Ona ne verirseniz size o kadarını veriyor. Eğer ona tüm hayatınızı verirseniz size veriyor. Ama ona ne kadarını verirseniz de o kadar. Yani ona ben bir iş yapıyorum ama hayatımın şu kısmında da müzik yapıyorum ama ben neden böyle bir şey olamıyorum diye sormaya hakkınız yok. Çünkü o ancak ona adarsanız kendinizi size doğru cevabı verebilen bir sevgili gibi. Özet gibi ya. Hakikaten ona çok çok değerli şeyler. Yani bu kadar uzun süre bu kadar çok albüm yapıp hatta alternatif albüm yapıp emek üstüne koyarak. Çünkü şöyle yani ben o kadar çok çalışıyorum ki benim
aile hayatım, özel hayatım, arkadaş hayatım, ne bileyim yani köpeğimin büyüdüğünü göremiyorum. Bir kedi sahipleniyoruz, onun büyüdüğünü göremiyorum. Yani zaman dünyadaki en değerli şeyiniz. Ve zamanınızı çok doğru ve istediğiniz yere verip ancak onun karşılığını alabilirsiniz. Yani benim 11 sene sonra bu kadar başka bir yoldan gidip başarılı olmamın sebebi kesinlikle bu kadar fedakar olmam. Yani kendi zamanımı müziğe karşı bu kadar çok harcamış olmam. 11 albüm yaptım. 11.'si şu an daha yayınlanmadı. Ve tabii ki çok fazla çalıştım. Tek başıma prodüksiyon yaptığım için de tabii ki çok fazla zaman harcadım. Ömrümün büyük bir kısmını konser vererek, müzik yaparak, yollarda ve kayıt yaparak geçirdim. Bunun karşılığı olarak da aldığım şeyden çok mutluyum. Ama bunu yapmasaydım tabii ki bu karşılığı asla alamayacaktım. Yeni jenerasyona en büyük tavsiyelerimden biri bunu asla unutmasınlar. Hiçbir şey kolay değil. Sabırlı olmak zorunda. Sabırlı olmak zorundalar, vazgeçmemek zorundalar. 5. 6. albüme kadar Yolları işimiz var. çok zordu. Ama bunun için yüzlerce kredi çekmemeleri gerekiyor galiba. Çünkü Hayır. Artık her şey çok basit. kendi üretimlerine devam etmeleri çok sağlıklı bana hep geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kayıt teknolojileri zaten günümüzde inanılmaz gelişti. Yani artık elimizdeki telefonlarla video klipler çekebiliyoruz. Doğru. Elimizdeki telefonlarla albüm kaydedebiliyoruz. Şöyle ki, ben örnek vereyim. Şimdi insanlar büyük stüdyolar, büyük prodüksiyonlar, büyük her şeyden büyük bahsediyorlar ya. Şimdi hep şey düşünüyorum, işte bundan 60 yıl, 70 yıl önce kaydedilmiş o çok enteresan teknolojilerdeki, eski teknolojilerdeki Analog kayıtlar. şarkıları hala biz dinliyoruz. Zevkli. Ne mixine bakıyoruz, ne masteringine bakıyoruz. Önemli olan o kaydın içine hapsedilmiş olan his. Siz isterseniz 1 milyon dolarlık mikrofonla, 1 milyon dolarlık stüdyolarda kayıtlar yapın. Onun içini dolduramadıktan sonra o kayıtlar boştur. Ve ben her zaman şunu savunurum. Genellikle zaten bu kayıtları yapanlar çok büyük pop starlardır ve kötü olan müzikleri bu kadar net kaydedebildikleri için en büyük günahı işlerler. Çünkü en kötüyü, en içeriksiz müziği en iyi şekilde kaydederler. Ve gerçekten geleceğe korkunç bir miras bırakırlar. Yani ileride ses analizlerini yaparken frekansların en net şekilde incelenebildiği kayıtlar bırakabiliyorlar. Bu berbat bir şey. Biraz önce sohbet ederken şeyden bahsettim. Bu kayıtları yaptıktan sonra masteringini yapmaya gönderiyorum dedim. Ve masteringde hani bu radyo seviyesi diye bilinen bir seviye vardır. Çok yüksek, bütün volümleri çok açık. Şöyle, müzik endüstrisinin açgözlülüğünden kaynaklanan bir desibel problemi var. Şimdi çok eski şarkılara baktığınız zaman ses seviyeleri, şimdi farazi konuşuyorum, 7 dB ise adam 10 yıl sonra bunu 2 dB artırmış, 11 dB yapmış. Şu anda ise daha fazla ses yüksekliği, seviyesi daha yüksek. Yani volüm düğmesi diye bir şey var. Adam rahatsız olursa kendi sesini açar. Yani bu kaydı öyle sunmak zorunda değilsiniz. Fakat bu özellikle örneğin adam Amerika'da 2 milyon dolarlık stüdyoda sesini 11 dB yapmış bir kaydı sunuyor. Türkiye'de ise maalesef ki o ses seviyesine ulaşabilmek için bir sürü kompresörler ve bir sürü adamların yüzüne bile bakmadıkları işte ekipmanlarla bu işi bir şekilde kurtarmaya çalışıyorlar ve müziği daha fazla sıkıştırıp sesleri daha fazla yükseltip distortion seviyelerine kadar, artık çatlayacak seviyelere kadar açıp bir şekilde öyle sunuyorlar. Bunun sebebi de bir radyoda o şarkılar çalarken kendilerinin de o şarkı seviyesini, ses seviyesinde çalmalarını istemeleri. Çünkü bu işi piyasa için yapıyorlar. Radyolarda çalmak için, televizyonlarda dinlenmek için yapıyorlar. Ben radyolarda çalmak ve televizyonlarda dinlenmek, görünmek istemediğim için kendi standartımı bu konuda kendim belirlemek istiyorum. Ve müziğinin akustik halinin en azından, her şey dijital ama en azından daha akustik duyulabilmesi ve daha doğru duyulabilmesi için o kompresörlerin kullanılmasını istemiyorum. Tabii ki benim ses seviyelerim biraz daha altta kalıyor. Ama zaten bir dinleyici kulaklığı taktığı zaman, eğer kulaklık dinliyorsa ki artık biliyorsunuz YouTube'dan, telefonun hoparlöründen dinleniyor yani. Yani biz ne için çabalarsak çabalayalım, adam zaten YouTube'dan
Bu çok büyük bir kesimi kapsıyor. Tabii çok özel dinleyicilerimiz var ama çok Tabii. az. CD alıp evindeki sisteminde dinleyip veya gerçek bir kulaklıkla dinleyen çok az insan var ama bunu zaten biz kendimiz istiyoruz. Yani ben bunu kendim için istiyorum. Yani kendi müziğimin öyle sunulmasını istiyorum. Daha standart dışı, radyolarda çaldığında belki radyocunun potansiyeli biraz arttırması gerekecektir. Beni diğer şarkıların seviyelerine çekmek için. Ama zahmet etmesin zaten, çalmasına gerek de yok. Bunu zaten istemiyorum. Radyo televizyonlarda yok. Bunu istemiyorum zaten ama eğer çalarlarsa potansiyeli biraz ittirmek zorunda kalacaklar. Zaten bazı otomasyon programları var mikserlerde bildiğim kadarıyla bunu ses seviyesini ayarlıyor. Ya bu yüzden bu kadar büyük bir telaşa, büyük bir çabaya gerek yok zaten aslında. Bunun daha lezzetli olduğunu düşündüğümü eminim. Kesinlikle. Ben bunu bazı yurt dışında bazı dinlediğim albümlerde gerçekten fark ettim. Sanırım Norah Jones'un Grammy alan albümünün gerçekten ses seviyesi biraz daha düşüktür ve tadı çok daha farklıdır. Çünkü ses seviyesini yükseltmeye çalıştıkça kompres frekansları ezersiniz, sıkıştırırsınız, ittirirsiniz, tizleştirmek zorunda kalırsınız. Yani tiz sesin daha fazla volümünün olduğunu düşündükleri için bile müziği tizleştirdiklerini düşünüyorum. Ve bu bence berbat bir şey. Ama eğer bunu istiyorlarsa tabii ki bunu yapsınlar. Bu da başka bir seçenek. Yani bu yarıştığınız insanla alakalı bir şey. Ama müziğin bir yarış olmadığını da, sound'un, hislerin bir yarış olmadığını da unutmamak lazım. Temelinde. Aslında bu mantık zaten kişiyi aslında kendi kulvarını oluşturan bir şey. Yani kimseyle yarışmadığın bir hale geliyorsun. Beklentin tamamen senin zevk aldığın şeye dönüşüyor. Aynen öyle. Biriyle işte popstar olayım, yarışayım derdinden uzaklaşıp. Yani hep buradan şuna çıkmaya çalışıyorum ben. Yeni başlayan, çok seven, seni çok seven, dinleyen bir sürü kişi var. Senden beklentileri de çok ilginç. Bana öyle sorular gelmiş ki, neden televizyonda yok, neden işte Türkiye'yi sarsacak bir parçayı yapabilir, bu kapasitesi var, neden yapmıyor? Yani seni beklentilere sokmayı seviyorlar. Evet. Yani belki de şöyle, öyle bir sahiplenme var ki, seni böyle sadece kendinin değil, ya herkes nefret ettiğim duymaktan en hoşlanmadığım şeylerden bir tanesi şudur. Sen burada harcanıyorsun. Yurt dışında da olsaydın şu olurdu, bu olurdu. Yurt dışında da olsaydım da inanın bana ben de böyle bir hayatı seçerdim. Süper. Böyle bir hayatı seçerdim. Yani şu anda yurt dışı diye bir şey yok bir dünyada. Şu anda biz istediğimiz yerde, istediğimiz albümü yapar, istediğimiz yerde yaşayabiliriz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Herkes dinliyoruz. Herkes dinliyoruz. Olay o değil. Konu şu, hayattaki seçimleriniz. Yani ben müziğin temelindeki, müziğin yapılışındaki temel amaçla müzik yapıyorum. Bunu seviyorum ve bunu istiyorum. Yani yine örnek vereyim. Aşık Veysel, barkod hayal etmeyerek türkü, yani bir satış rakamı, bir barkod, toponlar, televizyonda yayınlanmak, kliplerin dönmesini hayal etmeyerek sadece müzik yaparak var oluyordu. Ben 2017'de inanın bana sadece bunu başarmaya çalışıyorum bu şartlar altında. Tabii ki bazı şartlara uyum sağlamak zorundayız ama en temelinde elimden geldiği kadar bu mantıkla yaklaşmaya çalışıyorum ki ancak kendimi öyle mutlu ediyorum. Benim kimseyi mutlu etmek gibi bir derdim yok. Dinleyicilerim böyle seviyor, dinleyicilerim böyle yapıyor, insanlar şöyle mutlu olsun, böyle mutlu olsun. İnanın bana tüm insanların aslında temelindeki içgüdüyle hareket ediyorum. Kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Kendimi mutlu etme yollarımı biraz erken keşfettim. Müzik beni çok mutlu ediyor ama ben istediğim gibi müzik yaparak ve istediğim yolda var olarak elimden geldiği kadar da bir sistem var tabii ki. Bu sistemin içine girmemek mümkün değil ama elimden geldiği kadar bu sistemin çok parçası olmadan sadece bu sisteme girerek çıkarak hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Yani gene sohbet sırasında ben bugüne kadar hiç kimseden duymadığım bir şey duydum senden. Yani dijital pazarda, herkes dijital pazarda yer bulmaya çalışırken sen tamamen bunun dışına çıkıp yani bu sistemi de karşılayarak içgüdüleriyle hareket eden biriyim. Çok orijinal geldi aslında. Yani, üzerine düşünülmesi gereken bir şey. İçgüdüleriyle hareket eden biriyim. Bir süre orada olmamak istedim. Sadece orada değil, ben çok büyük müzik marketlerden, aslında bütün müzik marketlerden de çıktım. Ben artık müzik marketlerde satılmayacağım. Kendi online store'umdan albümlerimi satacağım. Bu korkunç riskli görünse de benim için en rahat ettiğim ve kendimi en huzurlu hissettiğim kısım. Radyolarda ve televizyonlarda yayınlanmak istemediğimi defalarca söyledim. Bu konuda beni koruyan herhangi bir müzik
koruyucu sistem de yok. Bunu çok net söyleyeyim. Yani Mesan, MSG gibi evet, Mesan ve MSG üye değilim. Evet, yani onların beni koruyacağı ve onlardan izin alarak beni yayınlayabilecekleri bir sistemin yolunu da kapattım. Yani ben televizyonlarda ya da radyolarda var olmak istemiyorum. Bunun en büyük sebebi böyle bu şey bir tavır değil, bilinçsiz ve inatçı bir tavır değil. Ben sadece şunu düşünüyorum, bu biraz ince bir mesele ama. Evet, bayağı kafam karıştırdı da ben de sormak istedim. Arkamızda organik reçeller var ya. Evet. Bunların hepsi şu anda röportaj yaptığımız bu kahvaltıcının sahibi hanımefendinin yaptığı ev yapımı reçeller. Bunların hepsi el emeği ve çok değerli. Doğru. Buraya herhangi bir burası butik. Bunları sadece burada bulabilirsiniz. Bunları herhangi bir markette bulamazsınız. Çünkü o markete layık görmüyorum bu reçelleri. Çünkü bunlar gerçekten özel, uğraşılmış, organik olarak toplanılmış ve çok üzerinde emek sarf edilmiş, insan eli değmiş, öyle paketlenmiş ve gerçekten özel bir reçel. Eğer bu bir ürünse bunu herhangi bir markette burada bile satılmıyor aslında. Bunlar çok enteresan. Buna benzetiyorum şu anda yaptığım şeyi. Ben gerçekten el yapımı ve çok özel bir şey üretiyorum kendime göre. Bu tevazu gösterebileceğim bir durum değil. Tabii ki. Bu benim sanat eserim. Ve ben bunu gerçekten dandik reçellerin arasına satmak istemiyorum. Onların arasına koymak istemiyorum. Aynı fiyattan satmak istemiyorum. Fiyatla kastım şu, aynı değer biçimiyle ölçülmesini istemiyorum. Ve aynı şekilde görülmesini istemiyorum. Çünkü o marketteyseniz onlardan birisinizdir. Çok büyük ve marjinal bir düşünce gibi görünebilir ama ben böyle huzurlu hissediyorum kendimi. Kendi eserlerini kendi kanalından yazıyor zaten. YouTube kanalında yayınlıyorsun. Aynen öyle Yine yapıyorum. aynı şekilde kendi marketinde. Aynen. Yani durum bundan ibaret aslında. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Buradan bu reçeli parayla alamazsınız ama size hediye edilebilir. Ben birçok albümümü, birçok müziğimi, beni takip eden insanlar çok bilir. Hediye ediyorum. Benim bütün kayıtlarım YouTube'da indirilebilir formatlardadır. Birçok şu ana kadar bandrollü olarak yayınlamadığım ve insanlara sunduğum birçok kaydım vardır. Dinleyicilerime sunduğum hediye olarak MP3 linkleriyle. Yani bence müzik böyle bir şeydir. Bu böyle bir iletişimdir. Şu anda bilinen sistemin ve dünya görüşünün çok dışında baktığımın farkındayım. Ama böyle bir sistemi kurabilecek gücü bana dinleyicilerim veriyor. Yani ben onlara güveniyorum. Yoksa eğer gerçekten güvenemeseydim onlara böyle hamleler yapamazdım. Fakat beni ayakta tutacak, konserlerime gelecek ve müziğimi bir şekilde edinebilecek insanlar olduğuna ve bana bu konuda çok saygı duyacak, bu kararlarımı çok destekleyecek çok insan olduğunu bildiğim için çok böyle kesin ve kararlı adımlar atabiliyorum. Bunun için de çok şükrediyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdi mesela sorular arasından da ben hep toparlayıp onların da cevaplarını farkında olmadan aslında burada sormayarak sana soruyorum. Onlar da mesela diyor ki ben müziğe yeni başladım, kendime ait tarzım var, ben nasıl yönlensem aslında soruların cevabını veriyorsun. Yani kendinize ait bir, belki şu an zaten kendi yapım firmanla bunları yapıyorsun. Yani kendi prodüksiyonunu oluşturan, belki günümüzde ihtiyaç olan şey bu aslında ki her sanatçının kendi eserini kendi yaptığı, kendi ürettiği ve kendi yayınladığı aslında ortaklarla yapmaktan biraz uzaklaştı bir şey mi? Tam olarak düşünüyorum. Çünkü biz de böyle şu anda var yapıyoruz. olmuş olan sistem bu plak şirketleriyle alakalı olan işte medya ile onların ilişkileri, promosyon sistemleri vesaire bunlar çok demode sistemler. Bunlar 90'larda, 80'lerde kalmış. Artık dünya çok değişiyor. Bunlara alışmaları gerekiyor. Yani yeni jenerasyonunda biraz cesur olması gerekiyor. Biraz çalışkan olması gerekiyor. Kolaya kaçmamaları gerekiyor. Yani o kadar çok kanal var ki şu anda kendilerini sunabilecekleri. Acayip. Yani ben 11 sene önce böyle bir kanala sahip değildim. Doğru. Benden öncekiler de sahip değildi. Yani bir sürü insan. Yani böyle çok büyük bir şans. Kapanı vardı, başka da bir şey yok. Çok büyük bir şans bu. Şu anda ellerindeki şans inanılmaz. Evet. Doğru hamleler ve gerçekten işlerinden gelen müziği yapmaları gerekiyor.
başarılı olur ya da olmazlar mı bunu bilemeyiz. Çünkü ne yaptıklarını da bilmiyoruz. Tabii. Belki adam çok kötü bir müzik yapıyor. Doğru. Çok değersiz bir müzik yapıyor ve yine de var olmak istiyor. Doğru. Sonuca varamayabilir. Herkes müzisyen olmak zorunda da değil. Mümkün. Herkes müzikte başarılı olacak diye bir durum yok. Ama Kendini sunabilir. ne olursa olsun kendini sunabilir, özgürce sunabilir, Tabii. istediği gibi sunabilir. Gerçekten iyi bir şey yapıyorsa ya da doğru bir şey yapıyorsa kendine göre ya da insanlara göre elbet ki bunun doğru yollarını zamanla bulacaktır. İnsanlar ona inanacaktır, sahiplenecektir. Ona inanan insanların sayısı çoğalacaktır. Biraz cesur olmak ve çalışkan olmak gerekir ve şu anda gerçekten imkanlar çok fazla. Çok fazla. Yani aldığınız bir akıllı cep telefonunda Yapamayacağınız kayıt şey. yapabileceğiniz bir programla size Doğru. bunu veriyorlar. Doğru tabii ki. Tabii. GarageBand diye bir programla size Kesinlikle. veriyorlar. Ya bu inanılmaz değil mi? Her şeyi yapıyorsun. Yani bu inanılmaz. Yani bunun için bu 20 sene önce Hayal ya. hayaldi. Bunun için İstanbul'da birkaç stüdyoya gidebilirdiniz. Dünya kadar para harcamanız gerekiyor. Yani şu anda aldığınız birkaç tane ek ekipmanla Tabii. çok net olarak kaydınızı yapabilirsiniz cep telefonunuzda. Aynen. Bu kadar her şey gelişmiş ve bu kadar kolayken bence o Kölelik sisteminden kölelik biraz sisteminden artık uzak durmanın zamanı sanırım bence. böyle ufaktan başladı ama hala tam algılanamadı Yok. bu mesele. Yok. İnsanlar çünkü hep birilerinin yanında bir şey olacaklarına inanıyorlar. Hani sana da geliyordur. İşte benim elimden tutar mısın? Ya bak ben de böyleyim. Neden ben böyle değilim? Böyle sorular hep var çünkü yani. O klasik bu- şeyler. Yalnız başına yapılabilecek bir şey. Evet. Yani yalnız başına. Siz zaten çok iyiseniz birinin sizin elinden tutmasına da gerek yok. Bu süreci hızlandırabilir belki. Yani bu meselede de örneğin ben Fazıl Say'ın keşfi olarak görünüyorum ki gerçekten öyle olduğunu da düşünüyorum. Fazıl Say'la tanışmasaydım da ben bir müzisyendim ve bir müzisyen olarak hayatıma devam edecektim. Elbet bir şeyler yapardım. Ama tabii ki süreci çok hızlandırdı Fazıl Say'ın keşfi. Bizim de hızlandırmamız gereken bir şeyler varsa zaten inanın şu anda bu röportaj bile bence çok şeyi hızlandırabilir. Kafalarında bir ışık yakmak gerekirse ben sadece çok üretsinler, çok çalışsınlar Evet. ve hayatta gerçekten öncelikle ne yapmak istediklerine doğru karar versinler. Popstar da olmak isteyebilirler. O zaman onun yolunu izlesinler. Hepsinin yolu var. Ama her şeyin de bir bedeli var. Tabii. Bunu söyleyeyim. Kimleri dinliyorsun? Seni etkileyen neler var? Ya o kadar enteresan ki ben böyle takıntılı bir dinleyiciyim. Takıntılı bir dinleyiciyim. Takıntılı nasıl yani? Şöyle, Saplantılı şekilde mi? Nasıl evet yoksa- mesela hala Yoksa birkaç- çok eleştirel mi Yok dinliyorsun? yok öyle değil. Yani yeni şeyleri çok dinlemiyorum çok enteresan bir şekilde. Dinliyorum da yine ben örneğin Lauryn Hill diye bir müzisyen vardır. Çok severim. Takıntılı şekilde onu dinlerim. New York'u takıntılı şekilde dinlerim. Evet. Benden beklenmeyecek şekilde Fugees diye bir rap grubu vardır. Hala arabamda o çalar. Şöyle yeniliğe gerçekten açığım tabii ki. Mesela en son Sia diye aslında popüler kültürde yer alan Doğru. gibi görünen ama çok da değerli bir sesi olan, çok da iyi işler yapan elektronik müzik de dinliyorum. Çok eski cazcıları dinliyorum. Çok temel taşlarını, Nina Simone'lar, Ella Fitzgerald'lar, Louis Armstrong'lar onlar vazgeçilmezler zaten. Türkiye'de ise ben hala Düz Sokak sakinleri Murat Yılmaz Yıldırımlar, Bülent Ortaçgiller'deyim. Ezgi'nin Günlüğü, Hüsnü Arkanlar'dayım. Ben oraları çok seviyorum. Çok nadir yeni dostlarımı bazı şarkılarını çok sever ve dinlerim yeni müzisyenlerin. Ama dediğim gibi ben takıntılı bir dinleyiciyim ve onlardan çok vazgeçmem. Portishead diye bir grup vardır. Benim hayatım, Trip hop. evet, trip hop. Evet. Benim hayatıma çok şey katmış ve yani müzikal hayatıma çok şey katmış ve çok takıntılı olarak dinlediğim gruplardandır. Arabamda muhakkak vardır ve insanlar eğlenip koşarken ben onları Down tempo Portishead. %100 yani, %100. Yani bunlar benim için çok değerli ve önemlidir. Ama çok herkese tavsiye edilecek müzikler değildir. Böyle çok Öznel. değişiktir. Ben severim. Dinlediklerinde bu adam niye bunu dinliyor diyebilirler. Chet Baker hayranımdır. Çok dinlerim. Yani takıntılı herhalde bir 10-15 ismim vardır ve çok takıntılı olduğum şarkılarını defalarca dinleyebilirim. Kesme Şeker vardır. Cenk Taner. Rock müzikte de bir ilkin
Var mı? Ya Yakın mı? benim müzikle Çünkü ilgili... bazı arkadaşlar da şey diyorlar hani yani biraz rock müzikle de ilgilenebilir, çok güzel rock'a gidiyor sesi. Benim gibi zaten böyle şeyler herhalde var. rock performanslarımı hiç dinlememiş insanlardır Ben- onlar. Jolly Joker'lerde veya böyle rock müzik formatlı sahnelerde ben zaten bir rock grubuyla sahneye çıkıyorum. Yani benim rock formatım da var ve orada çok sert müzik yapıyorum. Gerçekten. YouTube'da bir sürü video var. Onları O da zaman bu benim incelemenizi cahilliğim istiyorum. olarak Yok şimdi estağfurullah. beraber izleyeceğiz Yani o zaman arkadaşlar. rock müzik, Yani. ben de müziktir. Yani bence sadece müzik ikiye ayrılır. İyi müzik vardır, kötü müzik vardır. Yani bunu da herhalde aslında ufacık bile bir müzik bilgisi olan, müzik kültürü olan insanlar kolayca algılayabilirler. Ama hiç yoksa algılayamazlar. Çok da algılanamayabiliyor bu. Yani öyle düşünüyorum. Ben Şebnem Ferah'la da şarkı söyledim. Ahmet Aslan'la da şarkı söyledim. Bunlar çok ayrı kulvarlarda. Sagopa Kajmer'le de bir şey yaptım. Emulay'la da yaptım. Aylin Aslı'nla da yaptım. Ceylan Ertem'le de, Mabel Matiz'le de. Yani o kadar çok insanla kolektif çalıştım ki şarkı söyledim. Hüsnü Arkan'la da, Murat Yılmaz Yıldırım'la da düetler yaptık, sahnede şarkı söyledik. Yani benim için müziktir. Bunun bir tarzı yoktur. Türkü söylemeye bayılıyorum, türkülere bayılıyorum, elektronik müziğe bayılıyorum. Trip hop benim için çok önemli bir müzik tarzıdır. Yani pop müzik derseniz Türkiye'de anlaşılan pop müzikten bahsetmiyorum. Sia da pop müziktir. Tabii ki doğru. Yani Adele de pop müziktir. Kesinlikle. Mariah Carey de pop müziktir ama onları da dinliyorum ve dinledim. Bayılırım. Öğrenecek çok şey olduğunu düşünüyorum o seslerden, sesleri dinleyerek, aranjeleri dinleyerek, soundları dinleyerek. Yalnız bahsettiğimiz bu sadece ticari amaçlı ve gerçekten çok basit pop müzik, Türkiye'deki pop müzikten tabii ki çok uzağım. Yani o kültürden de uzağım, insanlardan da uzağım, o anlayıştan da uzağım. Ama bunun dışında ya müzik konusunda bir sınır kabul etmiyorum. Yani beni çok farklı insanlarla her zaman çalışırken görebilirsiniz çünkü buna bayılıyorum. Yani Musa Eroğlu'nun benim albümümde bağlama çalmasına ve onunla bir şey yapmaya bayılıyorum. Ahmet Aslan'la sahneye çıkmak çok mükemmel bir deneyim. Bu deneyimi yaşadığım için çok şanslıyım. Hüsnü Arkan'la şarkı söylemek, onun sesini akustik olarak duymak, Murat Yılmaz Yıldırım'la çalmak. Yani birçok burada adını geçiremediğim birçok müzisyenle çalıştım. Ve bunlar çok özel ve güzel şeyler, kolektif şeyler yapabilmek. Bence müthiş. Süper. Şimdi genelde gelen sorulardan gene aslında sesinle alakalı çok şey var. Biraz da oraya dönebilirim istersen. Yani mesela şey soruyorlar, ses egzersizi yapıyor mu diyorlar. Hiç yapmadım. Hiç. Hayatım Mesela boyunca. sesine nasıl bakıyor diyorlar. Sesime nasıl bakıyorum? Yaşam tarzım dolayısıyla. Sigara içiyor musun? Ben sigara içmiyorum. Yaşam tarzım dolayısıyla. Yani zaten içmiyorum. Bu yüzden korumak için bir şey yapmıyorum. Konser zamanları ve bazen yanımda da sigara içmesine müsaade etmiyorum. Çünkü rahatsız ediyor beni. Sadece sigaranın sesine verdiği etki değil. Başka şeyleri de rahatsız ediyor. Ama beni elimde sigarayla görebilirsiniz. Hiç şaşırmayın. Yani bu konuda bir garanti veremem. Ya Ama şey değil yani, düzenli bir içicilikten bahsetmiyorsun. asla kesinlikle ben sigara içmiyorum. Onu başta söyleyeyim. Alkol meselesi konusunda da alkolün sesi ne kadar etkileyip etkilemeyeceğini de bilmiyorum. Bu konuda bir şeyim yok. Ne derler? Bir bilgim yok. Fakat ben öyle bir alkol içicisi de değilim. Ben zaten kötü alışkanlıkları olmayan biriyim. Zaten gece hayatım yok. Yani gece hayatıyla şunu kastediyorum. Uykusuzluğun çok yorucu, ses telleri için yorucu olduğunu düşünüyorum. Uykunun en değerli şey olduğunu düşünüyorum. Ve ben zaten uykusuna çok dikkat eden ve uykusu geldiğinde kimsenin tutamayacağı biriyim. Yani ben uykum geldiği zaman ben uyuyorum deyip herhangi bir yerden kalkıp gider uyurum. Yani uykuma çok dikkat ediyorum ve bence bu zaten sesi koruyor. Ama bunu da sesimi korumak için yapmıyorum. Sesimi korumak için hiçbir şey yapmıyorum. Yani ben zaten olmaması gereken şeyleri yapmadığım için sesimi yoracağım. Sesim kendi kendini koruyor. Bu arada sesin de korunması gereken bir şey olduğunu şöyle düşünüyorum. Yaşadığınız herhangi bir şey, yani çok yorucu bir günü
yorucu bir hayatın, yorucu bir dönemin de enstrümanınıza verdiği etkinin faydası da olabileceğini düşünüyorum. Yani şöyle, sesin kısıkken çok harika konserler vermiş olduğunu biliyorum ben. Çünkü konu ses değil ki, performans. Yani sesin ses tellerinden değil, kalpten çıktığına inanırsanız her şey zaten değişiyor. Yani ben çok üzgün olduğum zaman, çok mutlu olduğum zaman, sesim kısık olduğu zaman, sesim kısık olmadığı zaman da tırnak içinde şarkı söylüyorum. Yani ben bu müziğin sahibiyim ve onu insanlara sunuyorum. Bu hislerin sahibiyim ve onlara sunma şeklim bu. Yani benden zaten kimsenin kusursuz bir performans beklediğini düşünmüyorum. Bekleyen varsa hayal kırıklığına uğrar. Çünkü hayatta hiçbir şey kusursuz değil ki. Yani kusurlarıyla anlatıyorum. Ben bir hikaye anlatıyorum ve nasıl burada konuşurken bazen takılıyorum, yanlış kelimeler söylüyorum. Sesim de yanlış şeyler söyleyebilir, daha doğrusu yanılabilir orada. Belki sesim o esnada o harfi vermeyebilir, kırılabilir. Benim Şan hocam şunu söylemişti. Yıllar önce bahsettiğim Oyluner dayı. Bugün konuşuyoruz ve ben falset denilen sesle şarkı söylerken sesim sürekli kırılıyordu ve cümleleri tamamlayamıyordum. Hece hece söylüyordum. Bu da inanılmaz rahatsız ediyordu beni. Yani bunun bir başarısızlık olduğunu düşünüyordum. Bana dedi ki, belki de sen böyle söylüyorsundur. Yani belki senin şarkı söyleme şeklin ve senin ifade edebilme şeklin budur. Belki bunun üstü yoktur dedi. Kendi kendime düşündüm, dedim ki yani bununla barışabilirim. Belki de böyle söylüyorum ve öyle söylemeye karar verdim. Yani bir problem yok. Çünkü nihayetinde inanın bana yine en başta konuştuğumuza dönüyoruz. Asıl olan benim hissettirmek istediğim şeyse ve ben bunu bir şekilde iletiyorsam hiçbir sorun yoktur. Aynı zamanda ben en son yıllardaki performanslarımda şunu gördüm. Edebiyatın ne kadar güçlü olduğunu size anlatayım. Herkes Gider mi şarkısında kullandığım birkaç cümle vardır. Ve orada sadece imkansız diye bir cümleyi ben nota ile bile söylemem. Sadece sessiz bir şekilde mikrofona fısıldarım. Ve o sırada bütün müzik durur. Konserde ondan daha etkileyici bir bölüm yok. Yani notasız sadece fısıldayarak söylediğiniz bir kelime bütün konserdeki bence en doğru yer. Ve orada bir müzik yok. Nota da yok. Yani sıfır notayla da istediğiniz gibi sıfır sesle de eğer doğru şekilde sunuyorsanız insanlara istediğinizi iletmek mümkün. Yani çok güzel bu anlattığın şey aslında senin kendi yaptığın müziği çevreleyen kurallardan bahsediyorsun. Yani kendi tekniğini oluştururken zaten kendi yaptığın şeylerle sürekli çevrelendiriyor. Şöyle bir şey var çünkü Cem. Mesela bana öğrenciler geliyor. Ben hep bu taraftan baktığım için sen kendi tarafından hep bakıyorsun. Mesela bana geliyor bir Cem Adrian şarkısı söylüyor. Birebir seninle aynı. Fakat bu çocuğun aslında içinde başka şeyler söylemek de var. evet. Fakat sadece seni söyleye sen kendini böyle ifade ediyorsun. O sadece senin gibi söyleyebilmiş. Ama aslında kafasının bir yerinde ya ben şöyle de söylemek istiyorum diyen bir insan daha var. Ben en çok o arkadaşlara doğru dönmeyi, bu senin söylediğin şeyler kesinlikle kendi yaptığın müziği anlatan şeyler. Onların bakış açısında da senle yola çıkmışlar. Evet. Sen bundan haberdar değilsin. Evet. Senle yola çıkmışlar. Senin de kendilerinin tekniklerini senle geliştirmişler. Ben de onlara diyorum ki bak şöyle kullan. Bak şunu da deneyebilirsin. Çünkü ben de eğitim hayatımda farklı tarzlar dinleyip belli yıllar sonrasında okuldaki aldığım eğitimlerle biraz daha farklı tarzlara doğru dönmeyi başarmış bir insanım. Şimdi ben de böyle bir konumda durduğum için çocuklara hep bir ara veriyorum. Senin dediklerin aynısını ben de söylüyorum onlara. Belki sen böyle söylüyorsun. Belki sen böyle devam et. Ama yapacaksan o zaman bir şey yap. Bir ürününü koy ortaya. Beste yap, söz yaz. Çok fazla şey dinlemeliler. Ama doğru şeyler. Doğru. Çok fazla şey dinlemeliler. Çok fazla şeyi analiz etmeliler. Taklit etmek, bir şeyi taklit etmek genellikle yeni başlayanlar için kendimi düşünüyorum. Yani ben şöyle yapardım. Louis Armstrong dinler, onun gibi şarkı söylerdim. Björk dinler, onun gibi şarkı söylerdim. Mariah Carey dinler, kendimi zenci zanneder ve onun gibi şarkı söylerdim. Ama bir süre sonra, bu bir yoldur. Bir süre sonra oradan bir parça, buradan bir parça, şuradan bir parça ve tabii ki kendin. Yani merkezinde kendin olduğu ve
Onların da sana kattığı, biraz önce dedim ya, Portishead benim müzik hayatıma çok şey katmış. Ben Portishead dinlerken diyorum ki işte bu ritmi ben kesinlikle buradan almışım. Mesela bir şarkıcının bir şeyini dinlerken, Murat Yılmaz yıllarını dinlerken diyorum ki şu sözü işte ben buradan almışım, onun gibi düşünmüşüm. Veya işte Hüsnü Arkan'ı dinlerken onun gibi söylemişim. Onun gibi, onun gibi, onun gibi. Ama nihayetinde bunların toplamında bir şey oluyor. Zaten sanat birbirini tetikleyen ve ilham veren bir zincir. Yani ben bir fotoğrafa baktığımda müzik yapmak istiyorum. Veya bir müziği dinlediğimde fotoğraf çekmek istiyorum. Birini dinlediğimde bir şey yapmak istiyorum. Yani kendi kendime oturup doğaya bakarak hadi şu doğanın bir müziğini yapayım demiyorum. Yani insanların yaptıklarından ilham alıyorum. Onlar beni tetikliyor. Yani şöyle bir şeye de ben ulaştıracağım. Sen aslında doğru teknik denen şeyin bu olduğunu düşünüyorsun. Ve bu çok güzel bir şey. Yani öyle değil mi? Yani bu doğru teknik diyorsun. Yani ben de hep şunu söylüyorum. Doğru teknik veya işte her şeye takılmayın. Kurallar insanlardan çıkar. Tabii ki. Sana bakarak bir teori oluşturursun. Bu çok ciddi bir cümle. Yani kuralları insanlar koymuştur. Evet. Tanımları insanlar koymuştur ve bu insanlar yüce insanlar değil. Bu insanlar deneyimleri sonucunda bir şekilde bazı şeylere isimler koymuş, tanımlar koymuş. Örneğin kafa sesi diye bir şey çıkartmışlar. O sesin kafa sesi olduğunu iddia ediyorlar ve buna bir tanım koymuşlar. Ben onun bir ses olduğunu iddia ediyorum. Yani kafa sesi ne demek diyorum. Ve bana diyorlar ki örneğin işte şu ses oktavdan sayılmaz çünkü o bir kafa sesidir. Ben diyorum ki ben kendimi o ses denen o tını, o frekanslar benden çıkıyorsa bu benim sesimdir. Bu bir sestir. Bu kadar. Yani bu da benim bulduğum bir tanım. Ama bu bütün tanımları bulanlar ve bu müzikal kuralları koyduklarını düşünen insanlar yüce insanlar değil. Bunlar da insanlardı ve böyle tanımlar buldular. Aslında doğadaki her şey gibi. Yani doğadaki her şey gibi. Kadın, erkek, cinsiyetler, aşk, meşk, şu bu. Hepsine bir kelime ve bir tanım bulunmak istendiği gibi müzikal tanımlar, terimler ve bazı kurallar belirlenmiş. Hiç kimse bu kurallara uymak zorunda değil. Kesinlikle. Tamamen insanız, kendi kurallarımızı kendimiz koyabiliriz, kendi yolumuzu kendimiz çizebiliriz. En önemlisi tüm bu dünya içinde mutlu ve huzurlu olmak. Müziğimiz konusunda da bunu yaptığım için mutlu muyum? Mutluyum. Huzurlu muyum? Huzurluyum. Kendimi doğru bir şey yapmış gibi hissediyor muyum? Evet hissediyorum. O zaman doğru bir şey yapmışsınızdır. Bu kadar basit. İnsanların görüşleri, insanların düşünceleri, insanların sizin hakkındaki yargıları ya da onların tanımlamaları, puan vermeleri, like'ları ya da yorumları hiç umurunuzda olmamalı. Çünkü sizi geliştirecek olan şey bu değil. Tamamen içinizdeki şey ve örnek aldığınız idollerinizin davranış biçimleri belki de. Onlar sizi geliştirebilir. Onlardan esinlenebilir. Onları yorumlayabilirsiniz ama insanların görüşleri, farklı insanların farklı insanların kendini beğendirme isteği, like'lar, unlike'lar artık dünyamızdaki. Bunlar çok anlamsız. Şimdi ben hep gene çizgi koyacağım. Çünkü anlattığın şey güzel bir teknik açıklamayı getirdi kendini yaptı. Yani kendi tekniğini anlattın aslında bize. Şarkı söyleme tekniğini ve sen kendisi diyor. Fakat bunun böyle kırmızı çizgileri var mı? Onu merak ediyorum aslında. Şöyle bir şey. Ya sahnede yoruluyor musun? Sahnede hakikaten yanlış yaptığın dönemler oldu mu? Ya bu yaptığım yanlış galiba ya. Bir sesimi bugün sesle alakalı. Tamamen sesle alakalı. İşte bahsettiğim dönemim sadece ilk dönemde. Ya o dönemdeki o telaşımı kendimi çok rahat bıraktım. Ben ses kısıklığı yüzünden sanırım 11 yıl boyunca 3 konser iptal etmişimdir. Evet 11 yıl boyunca 3 konser iptal etmişimdir. O da inanın sesimin kısılmasının sebebi hastalıktı. Yani soğuk algınlığı gibi böyle çok buraları etkileyen ve gerçekten tabii söyleme tekniğine alakalı bir şey değil. İnsan ne olursa olsun söyler. Yani ne olursa olsun söyler. Yani dediğim gibi ses tellerinden gelmediğini düşündüğünüz zaman şarkı söylersiniz. O gün çok yüksek performans mı sergilersiniz desibel olarak, işte oktav olarak ya da sergilemez misiniz belli değil. Ama anlatacağınız hikayeyi anlatırsınız. O konuda problem yok. O konuda bir sıkıntım olmadı ama tabii ki yollardan dolayı bizim
turne planlamalarımızdaki uzak yollar, yakın yollar, soğuk yollar, sıcak şehirlerden birden soğuk yollar. Yani o işin başka bir kısmı. Şeyler var mı? En heyecanlandırıcı kısmı orası. Yani artık o konuları çok net şekilde çözdük. Ama çok eskiden tabii ki çok acayip şeylerle karşılaşıyorduk. Çok acayip salonlar ve çok acayip ses. Ben bu arada o 8 sene ya da 9 sene boyunca kendi Tom Meister'lığımı da kendim yaptım konserde. O yok artık. Evet. Yani yok artık. konserlerden öğrenmek dışında zaten radyoculuktan kaynaklı biliyordum. Yani zaten albümlerimi kaydediyorum. Doğru. Biliyorum ne yapmam gerektiğini. Daha sonra bir Tom Meister arkadaşla çalışmaya başladık. Çok sevdiğimiz ve hala bizimle olan. Ve öylelikle o görevi başkasına verebildik. Bu biraz aslında kontrol manyaklığından kaynaklanan. Var mı öyle bir şey? Tabii var. Mükemmeliyetçilik. Bunun dışında da yani işte çok kusursuz olsun, ben yapayım ama bu kadar çok turne yaparken artık bunu yapamamaya başladım. Çünkü soundcheck dediğiniz mesele de bir saat süren bir mesele. Konser öncesi dinlenmek yerine gidip de orada monitörcülerle konuşursanız bağıra çok çileye dönüşmüştü. Şimdi bundan sonra sana böyle arkadaşlardan gelen soruları tık tık sormak istiyorum. Sen de biz bayağı konuştuk. Bayağı konuştuk. Bir de konserin var senin. Ben de seni yormayacağım daha. Çok basit. Emre Bilgin diyor. Kendine vokalist arıyor mu? Vokalist aramıyor. Neden? İhtiyacım yok. Yani hiç vokalist... Öyle bir şarkı düşünüyorum. Öyle müzik yapmıyorum. Vokalist... Bilmiyorum ki. Hiç düşünmedim. Yani aramıyorum. Süper. Onlar istiyor. Evet yani meraklılar çünkü. Diyor ki Mert Gültaşlı şarkıları seslendirirken gözlerini neden kapıyor? Çünkü bizim kanalda gözlerini kapama aç diye benim bir takıntım var. Yok benim alışkanlık oldu. Evet o benim için mümkün değil. Ben çocukluğumdan beri şarkı söylerken gözlerimi kaparım. Sanırım izole olmak için. Çünkü ne olursa olsun manevi bir şeyi dünyevi bir ortamda yapıyorsunuz. Yani orası tabii orası bir bar, örnek veriyorum, bir bar konser. Orası bir bar, orada bir garson arkadaşımız bira dağıtıyor. Fakat siz çok uhrevi bir müzik yapıyorsunuz, ortamdan kopmanız gerekiyor. Ve biraz utangacım, bunu da daha önce de söyledim. Yani ben her yerde şarkı söyleyemem. Yani şu anda bana burada şarkı söylesene, ben utancımdan şarkı söyleyemem. Gözlerimi kapamak biraz bunu da örtbas ediyor. Ama genelde izole olmak için. Ve bunu artık ben isteyerek yapmıyorum zaten. Gözlerimi açamıyorum. Açamıyorum. Öyle bir dünya yok bende. Yani öyle bir dünya yok. Yani şarkı aralarında dünyaya geri dönüyorum, suyumu içiyorum, arkadaşlarıma bakıyorum. Şarkı başladığında benim başka bir yerde olmam gerekiyor. Süper, tamam. Şöyle bir şey var. Bir arkadaş diyor ki, Furkan Alpan, ben baritonum diyor. Cem Adrian'ın bütün şarkıları ben rahatlıkla söyleyebiliyorum diyor. Fakat bu ona tuhaf geliyor çünkü Cem Adrian'ın sesi bana göre çok daha geniş oktalı bir ses. Ben bariton olarak nasıl onun şarkıları söylüyorum diyor. Böyle çok ilginç yansımaları var. İşte bu aslında mesela o arkadaşımızın kaç oktav olduğunu... Okulda böyle netlenmiş bir şey var mıydı hani şuradan şuraya senin? Ben bir şey söyleyeyim mi? Yıllar önce bir tane kendi kendime oturup bir gece, çok yıllar önce değil, 2 yıl önce falan galiba. Dedim ki oturup ya ben kaç oktavım gerçekten? Gerçekten deneyeyim mi dedim. Tamam. Yani MIDI klavyemi aldım ve en bastan yani şimdi kullanılır mı, kullanılmaz mı? Yani o sesleri ne yapacaksın? Oralara gider mi? Ne zaman çıkar bu ses? Yani 6. konserde çıkar mı? Tabii ki çıkmaz. 2. konserde çıkar mı bilmiyorum. Bir konserde çıkar mı onu da bilmiyorum. Stüdyoda ısıtırım işte şunu vereyim, şöyle yapayım, bilmem ne yapayım. Gerek var mı bilmiyorum ama ben 5 oktavın üstünü gördüm. Yani kendim, onun videosunu da çekmiştim hatta. Kendim dedim ki biri bir gün böyle karşıma çıkar da işte sen bunu kanıtla derse ben bu videoyu ama yani ben o video varsa kendi kendime oturup evde göndermek ister misin? Hayır göndermek istemem. Çok ev ortamım ve çok özel bir video ve o sesleri çıkartırken yüzümdeki mimiklerden hiç hoşlanmıyorum. Anlıyorum. Yani hiç hoşlanmıyorum ki gerçekten ve aynı zamanda şunu söyleyeyim. Bu konuda hani şunu çok net söyleyebilirim. Benim duyup da çıkaramayacağım herhangi bir ses yok. Bu konuda
Hani şu ana kadar hani şu ana kadar böyle hep oktavlardan tevazuyla geçiştirmeye çalıştığım meselelerden artık şu meseleyi şöyle kapatayım. Benim duyup da çıkaramayacağım şu ana kadar herhangi bir ses olmadı. Şöyle ton olarak, oktav olarak, not olarak vesaire. Herhangi bir insanı dinlediğimde bir şekilde çalışarak onun rengine çok yakın bir şekilde çıkarabilirim. Bir sopranoyu da çıkarabilirim. Bası da, baritonu da, işte koloratür, soprano partisyonlarını da söyleyebilirim. Bunu bana biraz zaman verirseniz yani herhangi bir şey değil. Ama gerçekten bunun hiçbir anlamı yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu konuda da tevazu göstermeyi. Ben yıllardan beri bu oktav meselesini hep kapatmaya çalıştım. Ama ilk kez böyle burada söyleyeyim. Evet. Çok fazla işte Summertime'ı daha henüz analiz etmediniz. Summertime'da belki 5-6 renkte şarkı söylüyorum. Bu renk meselesi değerli buluyorum renkleri. Yani bir renge sesini çevirmeyi oktavdan daha değerli buluyorum. Rengi tam olarak vermeyi. O konuda daha fazla yıllarca şarkı söyledim ve çalıştım kendi kendime. Ama bunun dışında yani oktav meselesi, o sesi çıkartmışsın ne olacak, çıkartmamışsın ne olacak zaten. Hangi şarkıda ne var ki zaten hangi şarkı? Yani çıkıp da Gece Kraliçesi'ni söylemiyorum ki ben. Gece Kraliçesi'ni de söylemem çünkü sevmiyorum. Yani insanların akrobat gibi o hallere bürünmesinden hoşlanmıyorum. Bence bir şey de hissetmiyorum. Ama bunu net söyleyebiliyorum. Şu ana kadar duyup da çıkaramadığım herhangi bir ses olmadı. Ama bunu anlamlı bulmuyorum. Çok çılgın ama bir şey bu. Biliyorsun. Ya bak senin açından normal gelen şey insanlar için ve benim için bile şaşırtıcı ve ilginç. Ben sadece bunu anlamlı bulmuyorum. Bu yüzden de çıkıp taklit edecek veya insanlara oktavlarını kanıtlamaya çalışacak gerçekten halim yok. Yani bununla alakalı bir iddiam olsaydı o tarafa doğru giderdim. Ben başka bir tarafa doğru, ben bu tarafa doğru gittim. Bana dünyaya açılmak istiyor musun dedikleri zaman ben Ankara'ya kapanmak istiyorum diyorum yani. Kapanmak istiyorum, kendime kapanmak istiyorum çünkü böyle daha mutluyum. Oktavlar vesaire, işte bir adam çıkıyor, Guinness Rekorlar kitabına giriyor. Yani ben bir sirk hayvanı da değilim. Guinness Rekorlar kitabına girmek isteyen bir insan da değilim. Ben müzisyenim. Yani o ses renklerini konserde işte bir yerde biraz sergiliyorum. İnsanlar çok mutlu oluyor. Değişik bir şey görüyorlar. Bunları da görmeye hakları var. Mutlu oluyorlar. Bunu da merak ediyorlar. O meraklarını da öyle gideriyoruz ama asıl olan her zaman edebiyat ve içerik yani. Ama nihayetinde şunu da yıllar sonra gerçekten burada kapatalım. Duyup da çıkaramayacağım herhangi bir oktav, ses ya da bilmem ne bir şey yok. Seninle özdeşleşmiş olan falsetto denen bir olay var biliyorsun bu ülkede. Evet. Yani Cem Adrian falsettosu Türkiye'de bir tane de. Evet. Bu da bir acayip bir şey. Yani herkesin bende sorduğu onun falsettosu, onun bu arada sesli. Yani şöyle söyleyeyim, çok başarılılarını da dinliyorum. Yani mesela hani çok başarılı sesler dinliyorum, bana da gönderiliyor. Muhteşem. Onlara her zaman tavsiyem şu yani. Müzik yapın. Boş verin şu sesleri falan. Ses doğru basarsınız zaten yani. Basarsınız ne olacak yani şarkı çalışın. Yani sizin gibi hocalar sayesinde çalışarak gerçekten insanlar doğru seslere basmayı da öğrenir egzersizlerle vesaire. Doğru seslere basabilir. Ben şuna inanıyorum. Nasıl ki hani çok zayıf ve çelimsiz bir çocuğu spora gönderiyorsunuz. 2 yıl sonra böyle bodybuilding yaparak, kaslarını doğru kullanarak, doğru spor yaparak kilo alıyor işte. Daha iyi bir hale geliyor vesaire. Ses de bir kaz, ses telleri bir kaz. Bununla alakalı çalışmalar yaparsanız, doğru çalışırsanız, doğru şarkı söylemeyi öğrenebilirsiniz eğer kulağınız da varsa. Yani bunlar bir bütün ama nihayetinde eminim size çok berbat şarkı söyleyen biri gelip onu ne olursa olsun bir şarkı söyle gönderiyorsunuzdur. Bu olabilir. Temelinde biraz da potansiyeli varsa, iyi bir ses rengine, iyi bir ses rencine sahipse adam tabii ki şarkı söylemeyi öğrenebilir. Konu bu değil. Bunu isteyenler için hocalar var, dersler var, okullar var, eğitimler var, teknikler var. Şarkı söylemeyi öğrendikten sonra asıl sorun ne söylemeliyim? İşte burada ya ne söylemeliyim? Evet, ben insanlara ne söyleyeceğim? Hikaye ne? Bence temelinde bu. Bunun da bir eğitimi yok. Doğru. Bunun bir eğitimi yok. Bu içten gelen bir şey oldu kesin.
Bu tamamen sizin his eşiklerinizle, dünyayı nasıl algıladığınızla, neyi ne kadar hissettiğiniz ve bunu içinizde ne kadar yoğurup nasıl dışarı verdiğinizle alakalı. Şarkı söylemek öğrenilebilir. Ne söyleyebileceğiniz öğrenilemez. Bunu kendiniz yaratacaksınız. Doğru. Bir soru var. Dizlere çıktıktan sonra da boğazında yanma, ağrı gibi şeyler oluyor. Hayır. Süper. Gitti. Sıkıntı yok. Sorularınız bu kadar. Tamam, çok güzel. Dimaş'la ilgili görüşlerini merak ediyorum demiş. Ben Dimaş'ı sizde tanıdım. Ben de orada tanıdım. Genç bir çocuk. Şu anda çok taze, harika bir sesi var. Ses range inanılmaz geniş. Yani ama onun üzerine yüklenen misyon şu an korkunç. Ve birkaç sene sonra ses range'i daralmaya başladığı zaman ya da bu sesler için daha fazla efor sarf etmeye başladığı zaman acı çekmeye başlayacak. Çünkü öyle tanındı ve muhtemelen ondan daha büyük performanslar istenecek ve ileride acı çekecek sürekli bu konuda. Sürekli aynı şeyi yapmaya çalışmaktan artık herhalde. Muhtemelen ama artık o kadar popüler olmuş ki bu anlamda onun üzerine öyle bir yapışmış ki o benim kadar kolay sıyrılamaz bu işten. Kesinlikle. Çünkü bestecilik tarafı da bilmiyorum. Bu iş onun için zor olacak. Güzel. Tabii çok fantastik şeyler de var. Dizleri değil de pes frekanslarının daha iyi olduğunu düşünüyorum demiş. Bir saat konuşmuşuz. Gerçekten. 1 saat 1 dakika inanamıyorum. Yorulduysan bitirebilirim aynı şeyi. Yani sıkıldıysan... Sorun yok ama 1 saat konuşmuşuz. Bu inanılmaz. Yine bildiğin en pes sese inebilir misin demiş yani. Şu an. Sabah sesiyle en tatlı. Yani... Gerek yok. Kendi ses analizlerini izlediysen tepkin ne oldu? İzledim. Önce çok endişelendim. Çünkü bir şan hocasının beni analiz etmesinden endişe ediyorum. İlk analiz izledim ve içim rahatladı. Aslında yani kötü şeyler de duyabilirim. Duyuyoruz zaten, sorun yok. Yani torpille değilim çünkü tanışmıyorduk. Onu baştan gerçekten söylüyorum. Evet. Şu an tanışıyoruz. Üçüncüde bilmiyorum. Üçüncü de summertime yapacağım kesin. Onu yapacağım zaten. Bugün vaktimiz olsaydı beraber yapmak isterim ama bugün İkincisinde de gayet net olarak zaten torpilli olmadım. Net belli. Vibratolardan hoşlanmadığınızla alakalı. Açıkçası ondan sonra zaten hep söylüyorum yani. Bu benim fikrim olarak söylüyorum. Çünkü herkesin başka bir zevki. Ben istediğim kadar sesi düz tutabilip istediğim yerde istediğim vibratoyu verebiliyorum. Bu konuda teknik bir problem yok. O şarkı öyle bir şarkı seçmişsiniz ki bu arada orada ben gerçekten çok hastaydım. Nezle bir performans o böyle zaten. Veriyorlar bana, ben de ona bakıyorum. Yani hiç problem değil. Siz bunu zaten nereden bileceksiniz ama o gerçekten ama bir şan hocasının değerlendirmesi için yanlış bir performans ama ben o performansı inanılmaz severim. Çünkü benim için çok doğru bir zamandı. Yani çok doğru ve çok gerçek bir performanstı o. Benim için inanılmaz değerlidir o kayıt. Yani öyle bir yerden girmişsiniz ki o kayıt benim için çok değerlidir. Zaten böyle bir şey yaparız. Yani sohbet sırasında konu iyice uzayacak ama çok kısa geçeceğim. Bizim hocamız, bizim sesimiz çok kısık, Şan hocamız. Bizi inatla şarkı söyledi. Sakın derdi, sesin kısık diye oturmayacaksın, geleceksin burada söyle. Neden falan derdi, daha çok yorulmaz mı? Hayır derdi. Böyle söylemeye alış. Çünkü şarkıcısın, başına her şey gelebilir. Sesin gerçekten bugün kısık olabilir ve geliştirirsin. Bir şey daha var. Benim en güzel sesim nezleli sesimdir. Nezleliyken dizlerim çok açıktır, pes renklerim tatlı bir hışırtıya sahip olur. Bu da garip bir olay. Şöyle düşünüyorum ben. Bana müzik yapmak veya şarkı söylemek için gelen insanlara, gençlere, dostlarımıza her zaman tavsiyem şu. Çok şarkı söylesinler ya. Mesela şarkı söylemek sahnede öğrenilir bana göre. Sahnelere çıksınlar. Yani sahnelere çıksınlar. Para almasınlar ama gitsinler. Onları dinlemeyen dinleyici bile olsa sahne deneyimi inanılmaz bir şeydir. Sahne deneyimi ve insanlara şarkı söylemek inanılmaz bir şeydir. Ben 2-3 yıl önce bir tweet atmıştım. Sonra bana o zamanki yapımcım mesaj atıp sen inanılmaz birisin çünkü bunu söylemek çok büyük cesaret isterdi. Ben dedim ki Twitter'da ben şarkı söylemeyi gerçekten hala öğreniyorum dedim. Yani bu albümde de yeni öğrendiğimi anladım. Hala da konserlerde şarkı söylemeyi öğrendiğimi düşünüyorum dedim. Asla sonuna gelemedim çünkü ben her yıl yeni bir şey öğreniyorum ya sahnede. Kısık sesle şarkı söylemeyi öğreniyorum. Seyirciyle nasıl bir diyalog ya da nasıl bir diyalogsuzluk içerisinde var olmayı öğreniyorum. Yeni renkler keşfediyorum. Ses tutmayı yani
mesela atıyorum 20 Tiyatronun saniye da ses sahnede tutarken gösteriyorsun. 30 saniye, 40 saniye derken 50 saniyelere çıkabiliyor. Yani bunlar zamanla gelişiyor ve bunların hepsi sahnede oluyor. Evet. Çok Her ilginç. şey sahnede oluyor. Ben şarkı söylemeyi sahnede öğreniyorum. Egzersiz yapmıyorum çünkü zaten benim egzersiz yapabilecek bir vaktim olmuyor çünkü ben sahnedeyim. Ama zaten Haftanın egzersiz 5 günü yapıyorsun konser sürekli. verirken tabii ki zaten yeterince egzersiz yapıyorsun. Bundan da çok hoşlanıyorum. Yani sahnede şarkı söylemeyi öğrenmekten de hoşlanıyorum ve bunun bir yolu yok. Senin söylediğin her şey Renkler o kadar değişiyor. güzel ki. Renkler değişiyor, renkler oturuyor. Yeni bir şey öğreniyorsun, onun üzerine gitmeyi öğreniyorsun. Doğaçlama kabiliyetin gelişiyor. Kesinlikle. Heyecanlanmamayı, heyecanla baş etmeyi öğreniyorsun. Yani şarkı söylemek sahnede öğreniliyor. Süper. Bunu geliştirmenin yolu bu bence. İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses şarkılarını okumak ister misin? Ben çok Çünkü söylediğim tarzı şarkılarını farklı. biliyorum. Tabii ki bilmemek mümkün değil. Yani dinlediğim, böyle oturup da hiç dinlemişliğim yok. Bu arada de bakmıyorum. Yani iki isme de işte onlar farklı müzik yapıyorlar vesaire. Ben başta söyledim. Müzik müziktir. Tarzıyla alakası yok benim için. İyi müzik ve kötü müzik var. İkisinde değerli sesler olduğunu düşünüyorum. İki sesinde. Müziklerini yakın bulmuyorum. Yaptıkları müzikle alakalı. Yani hiç düşünmedim böyle onların şarkılarını söylemeyi. Ama mesela Kalben, İbrahim Tatlıses şarkısı söyledi. Mükemmel olmuş. Arabamda Kalben'le birlikte o şarkıyı söylüyorum. Ama öyle söylemek hiç aklıma gelmemişti. Ve çok yakışmış. Böyle şeyler olabiliyor. Çünkü Böyle yani buluşmalar şunun için olabiliyor sordum. ki. İbrahim Tatlıses'in çok dizleri var, Müslüm Gürses'in güzel pestleri var diye. Senin sesinde nasıl olacağını merak Ya, etmişim. Fikir olarak Ben aklımda. hayatım boyunca ikisini de detone olurken ya da bir şarkıyı Yok. yanlış söylerken duymadım. Aynen. Yani bence işte doğal yetenek dediğimiz ve temelinden öyle doğmuş insanlar. O Yani başka hani özel hayatları, şunları bunları beni gerçekten bir müzisyen hiç ilgilendirmez. Sadece ben bir müzisyenin sesiyle ve müzikal kabiliyetiyle dinlerim onu. Bence iki isim de şu ana kadar hiç beni dinlerken yanıltmamış inanılmaz sesler. kesinlikle. Neden sadece karanlıkta şarkı söylüyor diyorsun? İzole olmak olmak, için. evet. Evet, izole olmak. Yani karanlıkta daha az şey görüyorsunuz dünyada. Başkalarının yazdığı şarkıları söylemek ister misin? Söylüyorum. Hissettiğim her şeyi söylüyorum. Zaten bazı şeyler pek çok. Sahnede detone oldu mu diye sorulmuş. Defalarca. Ben dinliyorum bazen kendimi. Bazen şöyle bir şey oluyor. Yani şimdi teknik problemlerimiz oluyor. Sahnede mesela monitörden bir bas frekansını temel ses olarak algıladığım için bir şarkının sonuna kadar detone olarak Ya. söylüyorum. Çünkü değişiyor. Farklı frekanslar Ya geldikçe şimdi- algıda da bozuluyor. Özellikle bas bu konuda insanları çok etkiliyor. Çok büyük bir bas sesi duyup aradan bir sesi onun şarkının temel sesi zannedip oradan da alıyorsunuz. Şarkı bittiğinde bunun farkına vardığınızda çok geç olmuş oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Defalarca detone olmuşumdur. Defalarca şarkı sözlerini unutmuşumdur. Çünkü ben yılda yani 150 konser veriyorum. Yani bunların hiçbirinin kusursuz olmaması imkansız. Yanlış şarkıya girmişimdir, yanlış tondan girmişimdir. Sesim çatlamıştır, kısılmıştır. Böyle şeyler çok doğal ve normal. Son soru. Birkaç arkadaş demiş ki yaptığı vibratolar, vibrato tercihleri neden çok veya neden diye bir sorular var. Yani Çok şöyle, mu ya da kendisi vibrato nasıl? konusunda Vibrato ile ben ilgili- şimdi sesimi şöyle, aslında işte ben yine bunları hiç konuşmadım hayatım boyunca ne kadar güzel. Ben kendimle çok oynarım. Yani mesela kendi kendime bunları egzersiz olarak görmem ama mesela vibrato konusu benim için büyük bir oyun alanıdır. Ben bir vibratoyu çok simetrik, asimetrik, aslında bunu böyle müzik programı kullananlar bilir. Vibrato şeyini açarsınız ve orada dalgalar görür. Doğru. Onları açabilirsiniz, kısabilirsiniz. Evet. Ben bunlar üzerinde kendi kendime çok çalıştım ve istediğim vibratoyu, istediğim sıklıkta, daha sonra o vibratoyu bitirerek sona doğru o dalgaları daha da yayarak ve onun da üzerine gitmeyi falan öğrendim. Yani bunları kendi kendime
kendi kendime çalışarak, bunlara egzersiz denir mi bilmiyorum. Ben oyun oynamayı seviyorum. Süper. Mesela Rachel Fayel miydi? Rachel Fayel. Onu dinledikten sonra mesela dedim ki ben bayılıyorum şu anda bu kadının sesine ve bu kadın gibi bütün numaralarını yapmak istiyorum. Bu benim için kendi yarışım. Kendimle kendi yarışım ve oturdum o gün. Kadını defalarca dinledim, defalarca söyledim ve yani numaralarını çözmeye çalıştım. Neler yaptığını çözdüm. Bu benim için en büyük ders. Yani birini dinlerken ona nasıl ulaştığını, o ses performansını nasıl yaptığını, o numaraları nasıl yaptığını, o ses oyunlarını, gırtlak oyunlarını nasıl ulaştığını analiz etmek, onları dinlemek, tekrar etmek, taklit etmek ve oraya ulaşmak benim kendi kendime en büyük eğlencem. Ben bunu çok yapıyorum. Vibratolara da vibrato konusunda da yani bir sesi dümdüz de tutabilirim. Öyle geldiği için vibrato ama tüm bu bilgileri işte şarkı söylerken unutmak lazım. Şarkı söylerken şu anda vibratolu bölüm, şu anda işte staccatolu bölüm, şu anda bilmem ne bölüm diye düşünmemelisiniz bence. Şarkı başlar ve biter. O esnada içinizden veya kalbinizden ne gelir söyle devam edersiniz. Çok teknik düşünürseniz o şarkının duygusundan çok koparsınız yani. Şu anda detone olmamayı düşünüyorum diye bir şarkıya girmek. Bak böyle bir şarkı yapılabilir. Şu anda detone olmayı düşünüyorum diye bir şarkı abi. Detone olmamalıyım diye bir şarkıya girmek ya da o şarkının çok enteresan bir size ulaşacağım ve orada onu düşünerek şarkı söylemek bence şarkı söylemenin o bütün büyüsünü bozar. Bütün teknikleri unutsunlar, bilsinler ama unutsunlar o esnada öyle düşünmeyin. Cem çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne kadar ederim. zaman olmuş rekor kırdık. Bakıyorum 1 saat 11 dakika konuşmuşuz. Uzun zamandan beri hayatımda bu kadar konuştum hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim. Hakikaten Ya ben çok teşekkür ederim. Ben televizyonlara ve radyolara çıkmıyorum ama böyle bir sosyal platformlarda da uzun zamandır yer almıyorum ama benim de artık sanırım konuşmaya ihtiyacım vardı. Bunları da insanların, yeni müzisyenlerin bilmeye ihtiyacı vardı bence bazı şeyleri. Çünkü her duydukları, her gördükleri o kadar doğru değil. O kadar sessiz kalarak da bu kadar deneyimli bir insan olarak, bu kadar sessiz kalarak da çok iyi bir şey yapmış olmuyorum aslında. En azından doğru platformda bunları söyleyebilmek de beni mutlu etti. Ben teşekkür ederim. Süpersin. Allah çok mutlu oldum. Ben teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İşte alkışlar.